Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Epic gelene kadar açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hücum futbolcuları paketi var ve burada 3 tane Epic futbolcu bulunmakta. Özellikle de David Villa ve Van Basten'in seviyesi yüksek. Paulo Sergio ikisine göre biraz daha düşük seviyeli. Bu paketten Epic gelene kadar açılım gerçekleştirelim. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Paulo Sergio gelirse devam edelim. Hani onu Epic yerine saymamış gibi bir şey olacağız ki aslında seviyesi yine 101 seviye. Kötü değil ama aslında ya David Villa ya da Van Basten'den birisini çıkarmamız lazım. Yani Paulo Sergio gelirse biz devam ediyoruz arkadaşlar. David Villa ya da Van Basten. Bu paket geldiği sabahleyin biz açılım gerçekleştirmiştik. 14 tane futbolcu çıkarmışız. Sadece bir tane renkli futbolcu geldi. Herhangi bir epik futbolcu falan çıkaramadık. İçeride 136 tane isim var. Bakalım ilk epik futbolcumuz kaç oyuncu çıkardıktan sonra gelecek? Geriye kaç tane futbolcu kalacak? Genelde 50'lere doğru bana epik vermekte arkadaşlar. Şöyle bir ortalama yapsak, bazen aza da geliyor, bazen çoğa da gelebiliyor ama böyle 100-110 arasında oyuncu kaldığında ilk epiği çıkardığımız daha sıklıkla görülmekte. Umarız öyle bir şey olmaz. Şimdi pat diye çıkarırız. Bir 100 deneyelim arkadaşlar. Sonra 900'den devam edelim. En son 100'e galiba renkli gelmişti. Bakalım ondan sonra ne gelecek. Bir de epik geliyormuş. Yok, olmadı. Bir an o üstü beyaz olunca epiye döner zannediyorum ama içerideki beyazı görünce de üzülüyorum. Sonra da üstü zaten bu mor gibi renge dönüyor. Normal kart futbolcu geldi. 3 yıldızlı isim Raskin. Şimdi arkadaşlar 900'e basalım ki 900 kritik. Çünkü 10 tane isim gelecek. Epik gelme ihtimali var. Keşke yan yana 2 tane epik gelse. Çok nadir başımıza geldi o durum. 2 defa galiba 2 tane epik çıkarmışlığımız olabilir. İptal et. Bir David Villa'yı tıklasak. En çok istediğim isim de ama David Villa'nın bu kartı. İptal et. Bastık 900'e. Kritik bir açılım. İçerisi yeşil ama epik gibi gelmedi. Paulo Sergio gelmesin bir de arkadaşlar. Yok, epiğe falan da dönmedi. Kaç tane renkli kart gelecek? Bir tane mi yoksa? Madison geldi. Seviyesi aslında oldukça yüksek bir futbolcu. Tek mi geliyor? Yanında bir başka renkli daha var mıdır acaba? Onlu'dan renkli çıkardık ama sadece bir tane çıkardık. Ülkemizden Fenerbahçe'den futbolcular var. Şu Sosa'yı biz denemiştik arkadaşlar. Yüksekten pası iyiydi. Biz bayağı bir yükseltmiştik. 90 küsürlere falan mı çıkarmıştık ne? Bir zamanlar bir serimiz vardı. Bir oyuncunun bir özelliğini 99 yapıyorduk. O zaman bu Sosa'nın yüksekten pasını biz bayağı bir arttırmıştık. İlk seviyede bile falsosu ve yüksekten pası iyi olan bir isim. Ortaları bayağı etkiliydi. Üst üste 900'lerimize bir şey gelecek mi? İçeride 115 tane futbolcu kalacak. 35 tane isim çıkarmış olacağız. Yok, hiçbir şey vermiyor. İçerisi yeşil yanıyor. Üst üste renkli kartlar geliyor arkadaşlar. Epic gerçekten vermiyor. Çok zorlaştırdı. Lig 1 Fransa Ligi'ne gittik. 10 numara. Dembele. Paris Saint-Germain'den Dembele'yi çıkardık. O da yüksek seviyeli bir isim. Epic gibi kart olmuş Dembele'nin bu kartı da. Oldukça iyi özellikleri var. Ligimizden de oyuncular vardı. Bir Ceko'yu gördüm ama belki diğer futbolcular içerisinde de vardır. İptal et. Zor ama neden olmasın? Sırada epik varsa belki şu yüze gelir. Yok, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Normal kart gelecek. 73'lük ofansif orta saha. 3 yıldızlı. Şimdi biz 900'den devam edelim. Bir tane zaten 900'lük açma hakkımız kaldı. 3 tane de 100'lük basabiliyoruz. Bu 900'lük aslında çok önemli. Gelebilir çünkü içeride 104 tane futbolcu kalacak. Genelde bana zaten buralarda veriyordu arkadaşlar. Ama vermeyebilir. Bir keresinde Gerrard'lı paketteydi galiba. Vermemişti. 3 tane epik futbolcu dışında renklileri vermişti. Galiba o paket olabilir. Renklilerin neredeyse hepsini çıkarmıştık ama bir tane bile epik vermemişti. O pakette bayağı sona kadar neredeyse gitmiştik. 900 iptal. Dördüncüde basalım. Geldi geldi. Gelmedi. Ayvayı yedik arkadaşlar. Hadi be Konemi. İşte bu kötü oldu. İşte bu kötü oldu. Normalde verirdi yani. Şuralarda vermesi lazımdı. Bir sürpriz olur mu? Epiye döner mi diye de umutla baktık ama olmadı. Şimdi 3 tane açma hakkımız var. Tek tek gidelim. O kadar 900'de vermedi ama içeride 101 tane isim kalacak. Şanslıysak çıkarırız. Ya da Konami vermek isterse verir. Atla diyelim. Yok, vermiyor.
Normal kart futbolcu. 2 tane açma hakkımız var. Hiçbir şey yok. Çatapat da patlamadı. Rebic geldi Beşiktaş'tan sol açı. Çok kötü paket açılımı ama son dönemlerde, son aylarda baktığımız zaman birkaç tane paket açılımı dışında işte Michael Owen'ı bir kenara koyabilirim. Süper Lig Showtime'larını bir kenara koyabiliriz. Diğerlerine gerçekten çok zor veriyor. Lahmacun bile her zaman 900'de tabi atamıyor tek ama yine bizim hesabımıza göre daha fazla çıkardı galiba. 106 Messi falan çıkarmıştı. Ama lahmacun bile zorlanıyor. Ne yazık ki Epic gelmeyecek herhalde. Çatapatlar patladı. 4 yıldızlı isim. Biz birazcık e-futbol parası takviyesi yapalım arkadaşlar. Ben gelir diye bekliyordum. 100-110 arasına düştüğümüz zaman Epic genelde verdiği için neredeyse 50 futbolcu çıkardık. 49 tane isim çıkardık. 50'de 1 desek yani bir tane Epic vermesi lazımdı. Matematiksel olarak da Konami vermedi. Biraz daha futbol parası takviyesi yaptık arkadaşlar. Paulo Sergio gelmesi. Yani Epic gelirse de Paulo Sergio olmamalı. Hatta 2 tane Epic'i yan yana görmek de çok isteriz. Burada 900'e basalım. 91'e düşecek. Çok kritik bir açılım. Matematiksel olarak vermesi lazım aslında. Ama Konami matematik falan dinlemeye de biliyor. Bastık gitti. Olur mu be? Bence verecek, takıldı burada. İçerisi yeşil ama üstü Epic gibi olmadı. Belli de olmaz. Yine bir bakalım biz. Yok, bu Epic'e dönmez arkadaşlar. Gyökeres geldi. Güzel. Gyökeres'in en güzel kartı oldu bu. Önümüzdeki senelerde tabii özellikle de transfer olursa Premier Lig'e falan daha fazla kendisini Player of the Week'te falan görebiliriz. Bu sezon çok fazla gol attı. Renkli kartı oyunda çok azdı. Ve bu en yüksek seviyeli kartı. Yanında ne yazık ki başka bir renkli yok. Ben bu kartını da merak ediyorum. Fuller oynamaya da çalışırız. Ne yazık ki Epic gelmedi. Epic'in gelmesi gerekiyordu. 91 tane futbolcu kaldı. 3 tane Epic'imiz duruyor. Renklilerde de 4 tane renklimiz. Bir Van Basten'e tıklayalım. Hatta yerleri değiştirelim arkadaşlar. Pozisyon yapsak. Çok yerler değişmedi. Kart türü yani yerler çok değişmiyor. Her türlü santraforlar en ileri uçta olacak. En yukarıda olacak. 900 iptal et. Bir tane yetmez. Artık 2 tane Epic'i yan yana vermeli. Hem de David Villa ile Van Basten. Sadece Sergio geliyormuş diyeceğim. Vermiyor. Çok kötü bir açılım. Ne yazık ki Konami vermedi arkadaşlar. Renkli kart bile vermedi. Son 900'lüğümüz. Yine 900'lükler bitti. En iyisi bir 100 açalım. Sonra 900 deneriz. Ya arada bir 900'de tek atarız mı diye böyle zorluyoruz ama olmuyor. 900'e basalım. İçeride zaten futbolcuların yarısını çıkardık sayılır. 75'in altına düşeceğiz. 70 tane isim kalacak. Uzun süredir bu kadar da paket açmamıştık. 70'e düşürüyoruz sayıyı. Ama artık vermesi lazım. Kesin vermeli. Vermedi. Olacak iş değil. Vermiyor. Bilerek vermiyor sanki. Kasıtlı vermiyor gibi. Bir umut, yine de bakıyorum sarıya falan döner mi? Yeşile döndü. Renk falan tutmadı. Keşke sarıya dönseydi. Tek başına geldi. Kaldı 5 tane açma hakkımız arkadaşlar. İçeride 70 tane futbolcu. Verebilir, vermeyebilir. Çatapatlar patladı ama Epic gibi gelmedi. 4 tane açma hakkımız var. Renkli kart verdi. Hiç çatapat falan yok. Yeşil de yanmadı. Ben dedim herhalde normal verecek. Renklilerin hepsini çıkardık belki de. Kaldıysa belki bir tane mi kaldı? Bir bakalım arkadaşlar. Bir tane Ben Yedder var orada. Ha, bir tane de burada. 2 tane renkli kalmış. Epic'leri hiçbir şekilde vermedi. Bari şu arada Paulo Sergio'yu verseydi. O kadar renkli verdi. Bu yılın en kötü paket açılımlarından birisi olur galiba. İlk 5'e kesin girer ama ilk mi olur? Zico'lu açılım vardı. Orada Zico'yu çıkarmak için çok zorlamıştık. O en kötüsü. İkincisi Ronaldinho'lu açılımda. İlk defa Ronaldinho'yu çıkardığımız zamanda. O da benim kendi hesabımdaydı. O da ikincidir. Üçüncü bir Gerrard'lı paketle bu yarışır gibi. Bence verebilir ama olmadı. Atla dedik. Normal kart futbolcu. Son 2 arkadaşlar. İçeride 67 tane isim kaldı. Hiç çatapat bile patlamadı. Yine sona geldik. Allah, Sergio gelirse devam ederiz dedik. Adamı Epic yerine bile koymadık. O bile gelmedi. 100 iptal et.
İkinci de bastık. Yine olmadı. Çok kötü paket açılımı oldu. Ama biz yine devam edelim arkadaşlar. Sonuçta bu futbolcuları ilk defa geliyorlar, bu kartları. Deneriz. Kim gelirse gelsin. Sahada görelim istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden biz yine bir devam edelim. Şimdi tekrardan geldik buraya arkadaşlar. Sıkıysa vermediği isim var ama Konami'ye şu an. Şu açılım önemli. 900'e basacağız. İyi ki sesimizi duymuyor. Ben vermezdi duysa. Ama yine vermeye de bilir. İçeride 55 tane futbolcu kalacak. Bir tane değil, 2 tane bile vermesi lazım. İptal et. Önemli bir açılım artık. İçeride paketteki futbolcuların 3'te 2'sini neredeyse çıkarmış olacağız. Şimdi Epic ekranı gelebilir. Takıldı burada ama olamaz. Kasıtlı vermiyor adeta. Sonradan Epic'e falan dönmezse şu an normal kart gelecek gibi. İçeride renkli kalmış mıydı? Evet, kalan son renkliyi de galiba çıkardık. Ben derdi. Herhalde başka renkli kalmadı. Bir daha bakalım ama. Burada ben vermesini çok bekliyordum. Artık köşeye sıkıştırdık gibi hissettim Konami'yi. Bir tane de şurada renkli var. Bir de onu verir şimdi. Pavlidis. Olacak iş değil ama. Şuraya bakın. Üst taraftaki çoğu futbolcuyu çıkardık. Husisi epikleri vermedi. 100 basmayalım. Yine 900'den devam edelim. İçeride 45 tane oyuncu kalacak. Bastık gitti. Umutluyum ama bundan. Geliyor, evet, sonunda geliyor arkadaşlar. Epic futbolcu çıkarıyoruz ama Paolo Sergio'ya gelirse devam edeceğiz dedik. David Villa gelse forma. Eyvah, Paolo Sergio, Bayern Münih'e gittik. Olamaz. Epic yerine koymadığımız futbolcu geldi. Aslında seviyesi falan güzel ama David Villa ve Van Basten istiyorduk biz. Paolo Sergio'nun da gelişi bu şekilde. O kadar bekle. İlk gelen isim bu isim oldu. Tek başına geldi. Trabzonspor'dan Pepe var. Fenerbahçe'den Ciku var. Ligimizden de bayağı futbolcu varmış pakette. Çıkardık. 2 tane epik futbolcu kaldı arkadaşlar. Korkuyorum en sona kalacak diye. Şimdi bizim bir tane 900'lük açma hakkımız kaldı. Biz Paolo Sergio gelse de devam edeceğiz dedik. Özellikle de David Villa'yı çıkarmayı çok isterim ama bakalım Van Basten mi gelecek, David Villa mı? Bu da kritik bir açılım. Hatta ben 100 birkaç tane deneyeyim arkadaşlar. Belki 100'lere bile çıkarabiliriz. 44'e düşüyoruz. Yok, üst üste gelmedi. Romero ama kaleci Romero. Bir de en sona kalıyormuş ikisi. Olur mu olur. Çok kötü olur ama. 3 yıldızlı futbolcu. Eğer gelmezse geliyor. 900'e basalım diyecektim arkadaşlar. Sonunda Epic geliyor. Çok zorladı bizi. Ve gelen isim de David Villa oldu. En çok istediğimiz ismi çıkardık ama ne kadar da zorlandık. David Villa geliyor. Gelişi de bu şekilde. Ben gerçek hayatta çok severdim futbolculuğunu. Valencia zamanında harikaydı. Barcelona'ya gitti, yine çok iyi işler yaptı. Milli takımında da çok iyiydi. Ama Valencia kariyeri bir başka güzeldi. Valencia o zamanlar efsaneydi ama. Ve David Villa'yı 100'e futbol paramızı ama kaçıncı 100'e çıkardık. Dev bir paket açılımı oldu arkadaşlar. Ben böyle başlamadım ya, çıkarız dedim. İlk 40-45 futbolcuya gelir dedik. 100 tane futbolcu galiba çıkardık ya da daha fazla. Paolo Sergio geldi. Şimdi de David Villa. İçeride 42 tane futbolcu kaldı. Kalanlara da baktığımızda Van Basten hala duruyor. Şu renkli de duruyor. Pavlidis. En sondakiler çıkmış mı acaba? Oradan çoğunu çıkarmışız. Hayal kırıklığı bir paket açılımı oldu ama özellikle de David Villa'nın bu kartı ilk defa geldi. Geçmişte Barcelona kartları gelmişti. Bu kartını sahada bol bol test etmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdi bir fullleyelim kendisini. Bir hemen antrenmanda bakalım nasıl durmakta, top nasıl sürüyor, şutları falan nasıl. Hızlı bir şekilde kendisini göstermeye çalışayım. David Villa'ya baktığımız zaman alınma sırası desek. Oyuncumuzu hemen bir kilitleyelim. Ne kadar antrenör isteyecek? Bayağı bir 10.000'lik istedi. Hatta 100, bu kadar. Öncelikle bir otomatik dağıtıp seviyesine bakalım arkadaşlar. Onayla dedik. Otomatik dağıttığımızda Xabi Alonso'yla bir yedekleri atsak. Hadi birisi çıkalım. 104 seviye. Hadi diyelim böyle yerleştirdik kendisini. Pozisyon antrenörü basabiliriz. Diğer futbolcumuzu da kilitleyelim. Kendisini de kullanırız. Seviye antrenörü diyelim. Ne kadar antrenör isteyecek? David Villa kadar çok ister mi? Yok, o kadar istemedi. Aa, çok iyi. Bir tane 100 kurtardı. 80.100.
Sağ açık futbolcumuz sağ açık, sol açık, GF'de en yüksek haliyle oynayabilmekte ama pozisyon antrenörü basabiliriz kendisi için. Oyuncu ilerlemesi diyelim bir otomatik bırakalım. 101'e kadar çıkması lazım. 101 seviye. Normal 88'lik menajerde de 101'di. Xabi Alonso'da da 101. Bir fiziklerine, sağda duruşlarına da bakalım arkadaşlar. Serbest antrenman, hücum egzersiz desek. Topun başında David Villa. Şimdi David Villa'ya versek topu. Top sürüşü. Ayağından at ve dudak uçuklatan. Çok yakından vurduk. Bunu atması lazım. Biraz daha uzaktan falan vururuz arkadaşlar. Diğer futbolcumuza baktığımız zaman bu şekilde. Boyu falan normal. Fake yaptık. Bizim David Villa şurada. Çok güzel. Çalım becerilerine bakmamıştık. Harika. David Villa'nın becerilerine bir bakalım arkadaşlar. Başka ne becerileri var? Evet, en sık kullanılan çalım becerileri var en azından. Şu sert sola doğru bir vuralım istedik. Ceza sahası dışından da şutlarına bakalım. Nasıl vuracak? David Villa falsolu ve dudak uçuklatan deneyebiliriz. Şöyle açımızı biraz aşağı doğru aldık. Yönü falan gösterelim arkadaşlar. Şimdi geldik diyelim. Dudak uçuklatan yaptık. Sert bir orta. Hönes gelişine iyi vurdu. Şöyle dudak uçuklatan şut çeksek aslında fena vurmuyor. İyi vuruyor. David Villa sol çaprazdan hemen hızlı bir şekilde falso mu denesek? Falso deneyelim. Şöyle bayağı bir topun dibine girdim. Çok yani döndüremedi ama falso değerine bakmadık. Bu topu David Villa'ya atabilsek, kafası nasıl? Ayağına gitti. Şöyle fake yaptık. Sol ayağıyla vursun. Sol ayağıyla iyi vuramadı ama daha iyi vurmasını beklerdik. Paulo Sergio. Tekrardan bu sefer normal bir orta yapalım arkadaşlar. Paulo Sergio. Geldik diyelim. Dudak uçuklatan değil, normal ortaladık. Bu şekilde. Tekrardan geldim. David Villa'ya doğru orta yapalım. Kafa vuruşu. Böyle bir hata yapmadı. Basit bir pozisyon oldu. Top kontrolü ama iyi. Dönüşlerde falan sıkıntı yok. Normal bir dudak uçuklatan vursak çok sert vurdu. Bu sefer güzel yapıştırdı topa. Paulo Sergio. David Villa. Geldik diyelim. Top sürmesi falan gerçekten iyi. Bir sıkıntı yok. Bir fake yapayım dedim ama sonra vazgeçtim orada. Paulo Sergio. Paulo Sergio'da bir deneyelim. Yukarı doğru. Evet, normal bir şut aslında. Herhangi kötü bir vurmadılar dağlara taşlara. Ama top kontrolü falan iyi David Villa'nın. O konuda ayağına top yakışıyor bakıldığı zaman. Gol vuruşları zaten temiz olan, iyi olan bir isim. Top kontrolü falan da iyi. Dönüşleri falan gerçekten iyiydi. Şöyle fake'le aldığımızda sırtı dönük de etkili oynayabiliriz. O döndürmeleri falan etkili yapabiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Bir de aşağı taraftan şut denesek. Diyelim ki şöyleyiz. Açımız biraz bozuldu ama yine de etkili vuruş gerçekleştirdi. 104 seviyeli isim ama tabii bunları da aslında atması gerekiyor. Biz maçlarda ama yine de deneriz arkadaşlar. Açılım yapmaya düşünen arkadaşlarımız varsa en azından nasıl futbolcu online maçlarda iyi savunmacılara karşı nasıl oynamakta onları da gözlemlemeye çalışırız. Oyuncunun özelliklerine bakmadık. Bir özelliklerine bakalım, becerilerine bakalım. Beceriler çok önemli. 1.74 boyunda, 25 yaşında, fırsatçı golcü, sol açık sağ açık için pozisyon antrenörü basabiliriz. Çılgın koşu, gole giren tak, uzaktan şut atabilen yapay zeka oyun tarzları var. Ofansif farkındalığı harika. Çok güzel konum alacaktır. Top kontrolü belliydi arkadaşlar. Yani bakmaya bile gerek yok. O ayağına çok güzel top yakışıyor. Dönmeleri falan da iyi. Oyunda çok etkili o dönüşler. Rakibi sırtına alır döner böyle. Pası alçaktan pas en azından iyi. Bitiriciliği çok iyi. Kafası 77. Falso 83 de biz istersek değiştirebiliriz. Otomatik bastığımızdan böyle. Hızı 85, hızlanma 96. Xabi Alonso da biraz hızlanmaya bir tane veriyor. Dengesi 94. Ama kendimiz değiştirebiliriz. Neredeyse asla diyor. Zayıf ayağını pek kullanmıyor. Becerilerine bak. Güçlendirici nerelerini etkilemekte? Ofansif farkındalık, top kontrolü, bitiricilik, hızlanma. Artı 2 seviye. Makas çalım, çift vuruş, Marsilya dönüşü, ayak çalım ve dönüş. Çok güzel çalım becerilerinin birçoğu var kendisinde. Taban kontrolü, uzak mesafe plasici, aşırtmalı şut kontrolü, akrobatik bitiriş, gelişine şut, penaltı uzmanı. Becerileri de bunlar. Diğer futbolcumuz Paulo Sergio'ya baktığımız zaman oyuncu ayrıntıları, verimli kanat,
Açıkta GF'de sol açıkta en yüksek haliyle oynatabiliriz. Pozisyon antrenörü kanada falan çıkarırsak iyi olur. Ben çünkü bazen göbek kanat şeklinde kullanıyorum. Top sürme falan çok iyi. Hatta oradan birazcık da alabiliriz. Başka yerlerine basabiliriz. Mesela pasları çok yüksek değil. Orta konusunda sıkıntı yaratır. Özellikle de yüksekten pası çok kötü. Belliydi. Ortaları da normaldi. Öyle iyi bir orta yapamıyordu. Bitiriciliği 84. Hızlanma. Bu değerler güzel. Çaprazdan böyle içeri koşu falan yaparsa en azından vuruşları iyi olacaktır. Zayıf ayağını keşke kullanabilseydi. Bari ayağının dışını kullanabiliyor mu? Dış preseci var mı? Yok. David Villa'da dış preseci var mıydı? Adam zayıf ayağını pek kullanmıyor. Dış preseci olsa. Yoksa çıkarmak lazım. Yok, hani zayıf ayağını da pek kullanmıyor. Bari dış preseci olsa sağlam ayağının dışıyla da etkili vuruşlar yapabilirdi. Eğer çıkaran arkadaşlarımız varsa David Villa ya da Paulo Sergio'yu oynatmayı da düşünüyorsanız bir diş preseci çıkarsa bence iyi olur. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta bu futbolcularımızla maçtan oynamaya çalışırım ben de arkadaşlar. Nasip olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Paket açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa en azından fikir olur. Bu paket açılımı da bu yılın en kötü paket açılımlarından birisi oldu diyebiliriz. Galiba ilk 5'e girer arkadaşlar. İlk 5'e girer ama 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur onu ben de bile. İlk 2 olmaz, o banko olmaz ama 3. sıraya falan yerleşebilir. Futbol 2024'e hatta 23'e falan baksak herhalde en kötü 3. ya da 4. olabilir diye düşünüyorum. Ben 1'e çünkü Zico'yu yazıyorum. 2'ye de Ronaldinho'lu açılımı yazıyorum. Barcelonalı Ronaldinho. Bu galiba 3'e yerleşebilir. En kötü açılımlarımızdan birisi oldu. Umarız kimsenin başına gelmez. Bir daha da bizim de başımıza gelmez. En az futbol paramıza en çok istediğimizi inşallah çıkarabilsek. Ama Konami arkadaşlar vermiyor. Çok zor vermekte. Ben de öyle. Rafadan yumurta zaten yüze tek atamıyor ama lahmacun ne kadar şanslı hesap olmasına rağmen 900'e o bile zor çıkarmakta. Sizlerde durum nedir? Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.